Modern İngiliz edebiyatının kurucularından biri olan, defalarca sinemaya uyarlanan kitaplarıyla ve bu kitaplardaki güçlü kadın karakterleriyle tarihin en büyük yazarları arasına giren ve klasik edebiyatın öncü kadın yazarlar arasında gösterilen Jane Austen, 16 Aralık 1775 yılında İngiltere'nin Hampshire kasabasında dünyaya geldi. Babası kilise papazı George Austen ve annesi ev hanımı Cassandra Austen'ın 6 erkek 2 kız çocuğunun 7.'si olan yazar, Oxford, Southampton ve Berkshire olmak üzere birçok okulda eğitimini gördü. Southampton'da ablası Cassandra ile tifüs hastalığına yakalanınca evlerine gönderdiler ve Jane Austen ölümden döndü. 13 yaşından itibaren yazım hayatına başlayan Jane, önceleri aile içinde eğlence maksatlı yazılar yazıyordu. Sadece kadınların alındığı Berkshire'deki okulda daha ciddi bir yazım sürecine girişti. Bu dönem tek kız kardeşi Cassandra ve babası George kendisine sonsuz destek veriyordu. İlk yazılarını 1787 yılında kaleme alan Jane, gündelik olayları eğlenceli bir şekilde kaleme alıp bir yandan da günlük tutuyordu. Küçük hikayeleri ve şiirleri genellikle güçlü kadınlar ve anarşizm barındıran fantastik öğelerden oluşuyordu. Yazar 15 yaşındayken Aşk ve Özgürlük adlı mektuplardan oluşan bir roman bile yazmıştı. Jane Austen'ın keskin zekasının daha genç yaşına tüm aileyi etkilediği gözlemleniyordu. Peri masalını andıran ve mektup biçimiyle yazılmış bu hikayede yazar, kadınların sırtına bindirilen klasik romantizmi küçümsediği açıkça görülüyordu. Ertesi yıl kardeşi Cassandra'nın çizimleriyle süslediği İngiltere Tarihi adlı bir kitap yazdı. Bu kitapta da genellikle okullarda okutulan İngiliz tarihiyle alay eden bir dil kullanılmıştı. İngiliz kral ve kraliçesinin abartılı ve komik diyaloglarıyla bir parodi hazırlamış olsa da içerisindeki bilgiler İngiliz tarihi açısından gerçekti. 1. Elizabeth tiran olarak gösteren Jane Austen, Stuart hanedanlığına olan yakınlığını da gizlemiyordu. 1792 yılında ileride kaleme alacağı Northanger Manastırı eserinin altyapısını oluşturan Catherine or the Bowery ve 6 perdelik ilk oyun denemesi olan Sir Charles Grandison'ın Or the Happy Man adlı eserini yazdı. 1795 yılında ise zekası ve çekiciliğiyle arkadaşlarını ve ailesini manipüle ederek seksüel avcılık yapan Lady Susan adlı hikayesini kaleme aldı. Bu eser Jane Austen'ın yazdığı tüm eserlerden bariz bir şekilde farklıydı. Jane Austen ilk aşkını da bu yıllarda yaşadı. Tom Lefroy adındaki genç bir avukat ile bir partide tanışmışlardı. Cassandra'ya yazılan mektuplardan anlaşılacağı üzere Jane Austen birçok talibini bu genç adam için reddetmişti. Birlikte uzun zaman geçiren genç aşıklar ne yazık ki mutluluğa erişemediler. Jane hayatı boyunca kimseyle evlenmedi ve Tom dışında hiç kimseye ilgi duymadı. Genç avukat ileride çok başarılı bir siyasetçi ve yargıç oldu ve evlendiğinde ilk aşkını unutmamış olacak ki ilk doğan kızının adını Jane koydu. Yaşadığı bölgedeki diğer kadınlara göre daha iyi bir eğitim almıştı. Baba George Austen, Jane'in yazı yazmayı ciddiye aldığını görünce onun rahat etmesi için gereken tüm malzemeleri toparlıyordu. Aile bireyleri de Jane'in yazdıklarını dinlemeyi ve sahnelemesi konusunda desteğini esirgemiyordu. Fakat bir süre sonra işler yolunda gitmedi ve aile maddi sıkıntıya düştü. Evdeki birçok eşya satılığa çıkarıldı ve Jane Austen ve kardeşi Cassandra anne ve babasıyla Bath'e taşındılar. Taşındıklarında Jane 25, ablası Cassandra ise 28 yaşındaydı. O dönemki şartlara bakıldığında her iki kardeş evlenme yaşının üzerindeydiler. Yerleştikleri Bath kasabası kaplıcasıyla ünlü bir yerdi ve Jane'in yazım süreci için ilham kaynağıydı. Fakat önceki evlerine nazaran daha küçük olan bu evde yazı yazmak kolay olmuyordu. Bir de gelen giden misafirin bolluğu sebebiyle Jane'in yazım süreci baltalanıyordu. Aile durumun farkındaydı. Bu sebeple yazarı ev işlerinden uzak tutmaya ve yazılarını yazması için zaman yaratması konusunda ona destek olmaya devam ettiler. Fakat taşınmanın verdiği olumsuz etki ruhsal durumunu etkilemişti. Bu sebeple burada sadece ilham almakla yetindi ve 1795 ila 99 yılları arasındaki üretkenliğini yakalayamadı. Burada onun için olumlu tek şey yazdığı Lady Susan adlı kitabın yayın haklarını 10 sterline Crosby & Company'ye satmak oldu ama firma reklamını yapmasına rağmen kitabı hiçbir zaman yayınlamadı. Yazar Lady Susan'ı bitirdikten sonra ilk uzun metrajlı romanı Eleanor ve Marianne'e başladı. Bu roman akıl ve tutkunun ilk taslağıydı ve taslak hakkında bilinenler çok azdır. Ablası mektupları yakmasaydı daha fazla ayrıntıya sahip olacaktık ama ne yazık ki sadece uzun metrajlı ilk romanı olduğunu biliyoruz. Bu kitaptan sonra yazar First Impressions romanına başladı. Bu roman aynı zamanda Gurur ve Ön Yargının ilk taslağıydı. Diğer romanlarında olduğu gibi Jane bu taslağı hazırlarken aile bireylerine yüksek sesle okur, onların onayına ihtiyaç duyardı. 1802 yılında kardeşi Cassandra ile yakın arkadaşları Aleti ve Catherine'i ziyarete gittiler. Bu kızların küçük kardeşi Harrisbig, Oxford'daki eğitimini yeni bitirmişti ve ziyaret sırasında Jane'e evlilik teklif etti.
Jane Austen içinde bulunduğu maddi sıkıntıları göz önüne aldı ve Harris'in ileride oluşacak maddi zenginliğini düşünerek teklifi kabul etti. Fakat mutsuz bir evliliğin kendisine göre olmadığını düşünüp ertesi gün kabulünü geri çekti. Jane Austen bir yandan Lady Susan kitabının basılmasını bekliyor, bir yandan da 4 bekar kızıyla birlikte fakir bir din adamının hayatını yazdığı The Watsons adlı kitabını yazmaya başladı. Fakat tarih 1805 yılını gösterdiğinde baba George Austen hayatını kaybedince ailenin de durumu kökten değişti. Büyük bir maddi krize giren aileyi erkek kardeşler düze çıkardı. Önce Southampton'a yerleştiler. Daha sonra da Jane'in abisi Edward'ın yanına, Chawton'a geçtiler. Burası Edward'ın yazlık eviydi. Edward bu evi annesi ve kardeşlerine tahsis etti ve Jane Austen adına ileride müze olacak bu evde yazar hayatının büyük bölümünü geçirdi. Babasının ölümünden sonra The Watsons kitabı da yarım kalmıştı ve Jane de kitap için herhangi bir çalışma yapmadı. Chawton yazar için büyük bir adım oldu. Burada sosyal hayatını geliştiriyor, tanıştığı soylu insanlarla iyi iletişim kuruyordu. Birkaç sene sonra yazacağı roman için buradaki insanları kitaplarına yerleştireceğini bilemezdi ama o da her yazar gibi hayatına giren insanlardan ilham almayı tercih etti. Ağabeyleri sayesinde maddi olarak düze çıktı ve tam konsantrasyonla yazılarını kaleme almaya başladı. Genellikle küçük kağıt parçalarına veya çevresinde bulduğu mendil benzeri kağıtlara sekizgen bir masa üzerinde yazıyor, akşam olduğunda aile bireylerini okuyordu. Hikayelerinde hırslı ve ciddi bir ahlakçılık söz konusuydu. Hayat verdiği kadınlar güçlü ve farkındalık sahibiydi. Ayrıca yazar bol bol mektup kaleme alıyordu. Yaşamı boyunca 3000'den fazla mektup yazsa da sadece 161 tanesi günümüze kadar ulaşmıştı. Çoğu ablası Cassandra ile olan mektuplaşmalardı. Dönem kadın görüşlerinin değeri konusunda sıkıntılı olduğu için genellikle Cassandra mektupları diğer akrabaların eline geçmesini istemediğinden imha ediyordu. Ablası Jane'e olan saygı sebebiyle imha etmenin doğru olduğuna inanmıştı ve bu durum ne yazık ki Jane'in biyografisini hazırlayanlar için can sıkıcı bir durum oldu. Jane Austen, Chawton'a yerleştikten sonra yapıtlarını burada kaleme aldı. Fakat yer tasvirleri genelde Bath kasabası ile ilişkiliydi. Yazar yazım hayatına 13 yaşında başlamıştı ama ilk kitabı Akıl ve Tutku 1811 yılında yani 36 yaşındayken yayınlandı. Önceki eserleri küçüklüğünden beri yanında taşıdığı 3 ciltlik defterlerde yer alıyordu ve hiçbir şekilde basılmadı. Ayrıca o dönemki şartlara göre kadınların kitap yayınlaması ve kitap sözleşmesi yapması yasaktı. Bu yüzden Jane Austen erkek kardeşlerinden ya da akrabalarından yardım almak zorundaydı. Nitekim Akıl ve Tutku kitabı 1811 yılında bir hanım adıyla yayınlandı. Yayınlayan kişi kitabın satış yapma potansiyelini düşük gördüğü için Jane ile komisyon üzerinden anlaşma yapmıştı ama kitap dönemin aristokratları tarafından olumlu karşılanınca 2 senede basılan tüm kopyalar tükendi. Bundan sonraki basımlarda da artık satış kaygısı yaşanmadı ve yüksek adetlerde yeniden basımlara geçildi. Kitap Eleanor ve Marian adında birbirine zıt karakterli iki kardeşin hayatına odaklanmıştır. Babaları öldükten sonra maddi sıkıntılar içindeki iki kardeşin önce küçük bir eve yerleşmelerini, ardından da aşk hayatlarındaki kurguyu okuyoruz. Biri aklı, diğeri ise tutkuyu temsil eden iki kadının hayatı bir nevi yazarın yaşamıyla paralellik gösteriyordu. Kitaptan kazandığı 140 sterlin yazarı çok rahatlatmış, ekonomik olarak bağımsızlığını kazandırmıştı. Aynı zamanda bu kazanç diğer kitaplarını çıkarmak konusunda büyük bir güç veriyordu. 1913 yılında düzenlenmiş ve geliştirilmiş haliyle First Impressions kitabını farklı bir isimle yani Pride and Prejudice ile yayınlamaya karar verdi. Ucuz kağıt ve bol reklamla yayınlanan kitap hem eleştirmenler hem de okuyucular tarafından çok beğenildi. Bir yıl sonra ise yayın evi Mansfield Park kitabını yayınladı. Eleştirmenlerin görmezden geldiği bu kitap okuyucular tarafından çok sevilmişti ve diğer kitaplarına oranla daha fazla gelir elde etmişti. Jane için rüya gibi bir dönemdi. Ardı ardına çıkardığı kitapların yayınlanması onu hem mutlu ediyordu hem de yüksek gelir elde ediyordu. Fakat tek sorun kitabının üstüne kendi ismini görememesiydi. Yaşadığı dönem boyunca ilk eseri hariç bütün kitaplar Akıl ve Tutku'nun yazarı şeklinde yayınlandı. 1815 yılında yazarın yaşamındaki son romanı Emma, İngiltere'nin en iyi yayıncıları aracılığıyla yayınlandı. Romandan kısa bir süre sonra The Elite'a başlamıştı. Bu roman onun ölümünden sonraki yıllarda The Persuasion olarak yayınlanacaktı. ...1816 yılının başlarında yazar kendisini iyi hissetmemeye başladı. Geçici bir hastalık olduğunu düşünen Jane, iyileşmek için herhangi bir çaba göstermedi. Adrenal yetmezliği nadir görülen bir hastalıktı ve yazarın düşüşü tam oldu. Bir de amcasının ölümü ve karısı dışındaki akrabalarını mirastan men etmesi yazarı daha da etkilemişti. Tüm bunlara rağmen yazmaya devam etti.
The Iliad kitabını bitirdikten sonra 2 kere son bölümünü değiştirdi. Aceleyle yazılsın istemiyordu. Kitabı tamamladıktan sonra Sandation adlı yeni romanına başladı. 12 bölümünü yazdıktan sonra bütün enerjisini yitirdi ve yatağa düştü. Dönemin İngiltere'sinde evlilikler kişinin sosyal statüsünü belirlerdi. Jane Austen taşralı bir ailenin kızıydı. Bu sebeple döneme farklı bir açıdan bakabiliyordu. İnsanların yaşamındaki statü endişesine alaylı bir şekilde yaklaşmıştı. Kitaplarındaki güçlü kadın karakterleri bundan kaynaklıydı. Keskin zekasıyla anlaşılır bir dil bir araya geldiğinde çağdaş İngiliz edebiyatında Shakespeare'le birlikte adı yan yana yazılmaya başlandı ve günümüze kadar kitapları okuyuculara buluşmaya devam ediyor. Yazar 1817 yılında kardeşleri Henry ve Cassandra'nın yardımıyla tedavisi için Winchester'a götürüldüğünde hastalığı epey ilerlemişti. Son dönemleri oldukça acı vericiydi. İngiliz edebiyatının unutulmaz kadın yazarı Jane Austen 18 Haziran 1817 yılında dünya edebiyatının birçok büyük yazarı gibi henüz genç yaşındayken hayatını kaybetti.